Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirense, bebeğim örgülerim, örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yaz sonunda tekrar buluştuk. Sezon finali yapmıştık. Artık yeni sezonda yeni çalışmalarla birlikte güncel olan yeni modelleri örmeye devam edeceğiz. Bu yeni sezonumuzun ilk videosu kısa bir video ve bir teknik video olacak. Örgülerimizi örüyoruz fakat küçücük, basit tekniklerle beraber bu örgüleri çok güzel hale getirebiliriz. Resimde görmüş olduğunuz hırkam, bakın düz örgülerle örülmüş, yaka ve ön bantları haroşa örgüyle çalışılan bir model. Birçok çalışmada haroşa örgülü lastik kısmı, ilik düğme kısmı kullanıyoruz. Şimdi bu çalışmaları yaptığımızda arkadaşlar, şayet düz örgüden sonra hep haroşa örgü örmeye devam edersek, düz örgüler biraz daha uzun olduğu için şu haroşalı kısımda şöyle toplama olur. Yani örgüyle aynı boy olmaz. Bunu küçücük bir teknikle, kısa satır tekniğiyle beraber görmüş olduğunuz gibi, bakın hiç toplama yok, bu hale getirebiliriz. Şimdi bu videomda bunu hiç belli olmadan, bakın örgünün tamamında her ilikten sonra kısa satır çalışmam var fakat hiç anlaşılmıyor. Bunu bu kadar düzgün nasıl yapabileceğimizi şimdi size anlatacağım. Şu hırkamızı kaldıralım ve bu hırkamın takımı olan yeleğimi örerken size bu çalışmayı nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın, buraya kadar çalıştım. Şuna dikkat ediyorum, özellikle bu çalışmayı ne kadar aralıkla yapmalıyız ki istediğimiz sonuç elde etmiş olalım. Ben her ilik arasına, yani şu görmüş olduğunuz her iliğin arasında mutlaka bir kısa satır çalıştım. Yani 1, 2, 3 tane şimdiye kadar çalıştım. Dördüncüyü sizinle birlikte çalışacağım. Evet, hemen başlayalım. İlk 7 ilmeğim kenar bantımın haroşa örgüsü. İlkini boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa örgümü ördüm. Yani kenar bantımı çalışmış oldum. Şimdi geliyorum, bakın normal düz örgümün ilk ilmeğini düz olarak örüyorum. Ve geri dönüyorum. Kısa satır çalışıyoruz. Geriye döndüm. Bakın ilmek burada. Sağdaki şişime bu ilmeği alıyorum ve şöyle arkaya doğru uzatıyorum. Bakın bu bir ilmek şu anda 2 ilmek oldu. Ve örmeye başlıyorum. 7 ilmek haroşa örgüm vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Dönüyoruz. Tekrar ilk 7 ilmeğimizi haroşa örgü örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenar bantımı ördüm. Bakın geri döndüğümde çevirmiş olduğum 2 ilmek olan ilmeğim bu. Buna da bakın şöyle 2 ilmeğin arasından batıyorum ve düz olarak örüyorum. Sonra devam ediyorum. İlk kısa satırı çalışmış olduk. Bakın ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz? Hiç belli değil. Evet, şimdi diğer tarafta nasıl yaptığımı göstereceğim. Sıramı tamamlayayım. Evet, düz örgülerle birlikte örgümü ördüm
Diğer tarafta 7 ilmek kenar patım için 7 ilmek haroşam var. Haroşalarımı ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi burada da arka tarafta kısa satırı çalışacağız. Yine ilk 7 ilmek kenar patımdaki haroşa örgülerimi örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7 ördüm. Örgümüzden bir ilmek alıp geri döneceğiz. Kısa satır uygulayacağız. Arka tarafta ilmeğimiz ters örgü olduğu için ipi kendime alıyorum. Bu bir ilmeği ters örgü olarak örüyorum ve geri dönüyorum. Bakın, ilmeği düzgün olacak şekilde kendi yönünde şişimi alıyorum ve yine ipi bu kez kendime çekiyorum ve yine 2 ilmek oluşmuş oldu. Haroşa örgü öreceğim, kenar patım. O yüzden ipi arka tarafa alıyorum ve 7 ilmek haroşa örgümü örüyorum. Kısa satırımızı çalıştık. Şimdi nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Yine ilk 7 ilmeğim, kenar patımın haroşa örgüsü. Önce 7 ilmeğimi örüyorum. Evet, 7 ilmeğimi ördüm. Bakın, 2 ilmek haline getirmiş olduğum ters örgüyle ördüğüm ilmeğim. Şimdi örgümüz yine ters. O yüzden ipi kendime alıyorum. Bakın şöyle. İpimin, ilmeklerimin düzgün olduğuna emin oluyorum. Şöyle arkadan öne doğru ilmeğin içine giriyorum. Bakın. Şöyle geliyorum. Şuradan hafif esnetiyorum. Yerim belli. Arka taraftan her 2 ilmeğin içerisine giriyorum. Bakın girdim. Ve ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra çevirip bakalım. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz ne kadar düzgün? Hiç belli değil. Evet, kısa satır dediğimiz çalışma hem yakada hem kendisi düz, kenarları haroşa olan ilik düğmeli yani kenar pat çalışmalarında uyguladığımız güzel bir teknik. Bakın ne kadar düzgün. Diğer tarafa da bakalım. Evet. Şayet uzun bir örgü örecekseniz arkadaşlar, yine şu ilik aralarına, hani daha geniş ilik arası çalışacaksanız, o zaman birden fazla kısa satır uygulayabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Gereğinden fazla kısa satır uygulayarak geriye dönerseniz bu kez örgünüzde ilik düğme kısımları uzar ve bir potluk oluşur. Ben burayı 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa arayla burada iliklerimi açtım ve her birine bir kısa satır uyguladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane toplamda kısa satır uyguladığımda böyle düzgün bir çalışma oluyor. Şu diğeri de yine 12 diş haroşa arayla ilik çalışması yaptım. Bunda da yine her ilik arasına bir tane kısa satır yeterli oldu. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ama şu aralığınız 12'den fazla olursa arkadaşlar birden fazla yapın. Yani bir ilik arasına bir tane, sonrakine 2 tane yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayarak örgülerinizin kenar patlarının çok düzgün olmasını sağlayabilirsiniz. Evet, şu görmüş olduğunuz takım benim yine Instagram'da çok beğenilen takımlarımdan biri. Ekose işlemeli.
hırka setim. Allah nasip ederse şimdi bunu 1 yaş olarak çalışıyorum. 0-3 ay olan çalışmayı yaparken size takımı anlatmayı planlıyorum. Ama önce şu kısa satırı nasıl yaptığımızı göstermek istedim. Birçok arkadaşım biliyordur ama bu teknikle bu kadar düzgün kısa satır çalışıyor mu bilmiyorum. Ve birçok arkadaşım da kısa satır çalışmayı henüz hiç bilmiyor. Çünkü bana modellerin altında devamlı soruyorlar. Elif Hanım, haroşalı kısmımızda toplama oluyor, ne yapabilirim diye. İşte onun çaresi kısa satır arkadaşlar. Evet, bir küçük video ile beraber sezona merhaba demiş olduk. Eğer gönlünüzce olsun arkadaşlar, bundan sonra artık model çalışmaları ile beraber Allah nasip ederse devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.